Ben Kürt asıllıyım. Hem Aleviyim hem Kürdüm. Annem Hanefi Türk, Azeri, babam Kürt Alevi. Saklıyorduk, Alevi olduğumuzu saklıyorduk. Bu da çok kötü bir şey. Benim kızım Konyalı birini sevmişti. Düşün, çocuk burada doğma büyüme. Çocuğun babası da konsoloslukta noter. O bize olmaz oğlum, onlar Aleviler. Çocuk demiş ki biz sizin evinize gelirsek ailem yemek yemeyebilir. Neden? İşte etinizi nereden helal kesim mal. Yani düşünebilir, şaka gibi ya. Bunu bir de bu ülkede yapıyorlar ya. 14 yerinden bıçaklanıp öldürülüyor. Bir çakmak yüzünden o gencecik insan hayatını kaybetti. A partisi olmuyorsa B partisi gelsin. O olmuyorsa diğeri gelsin. Değiştir. İnsanlar çok zor durumda. İnsanların tahammülü yok. Birçok insan düşüncesini belirtti diye sosyal platformlarda paylaştığı için şu an Türkiye'ye gidemiyorlar. Böyle bir korku da saldılar insanlara, biliyor musunuz? Size bunu da söyleyeyim. Hiçbir dine inanmıyorum. Ama benim oğlum 5 vakit namazı kılıyor 4 senedir. Almanya Frankfurt Römer Meydanı'ndayız. Şimdi bu güzel meydanı gezeceğiz. Aynı zamanda burada Türkleri bulup onlarla sohbet edeceğiz, röportaj yapacağız. Bakalım kimlerle karşılaşacağız. Park yeri bulurken sizi bulduk. Evet. Bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Zor olmasın. Zor değil sorumuz. Türkiye'den Tamam. Almanya'ya bir şey getirebilecek olsaydınız ne getirirdiniz? Denizi. Buradan Türkiye'ye bir şey götürecek olsaydınız ne götürürdünüz? Disiplin. Buradaki disiplin çok güzel. Buradaki insan hakları çok güzel. Trafik sistemi çok güzel. Peki Almanya bizi kıskanıyor mu? Neyini kıskanacaklar ki? 4 çocuk annesiyim. 3 çocuğum okuyor. Diğeri daha küçük. Ben 1 kuruş para harcamadım burada çocuk büyütürken okula. Ama şimdi Türkiye'ye bir bakıyorum, kız kardeşim Türkiye'de dünya kadar para harcıyor. İnsanlar Türkiye'de çocuklarını okutmak için çalışıyorlar. Çok acı bir şey. Ben tek başıma büyüttüm çocuklarımı. Gayet de güzel yerdeler yani. Ama ben Türkiye'de o şartlarda olsaydım kesinlikle çocuklarıma bu güzel eğitim veremeyecektim. Ben gerçekten anlamıyorum. Türkiye'deki halka bakıyorum, çok zorluk çekiyor. Babamın oğlu değil ki bu yapamazsa, hani değil ki A partisi B partisi. A partisi olmuyorsa B partisi gelsin. O olmuyorsa diğeri gelsin. Değiştir. İnsanlar çok zor durumda. Benim çok iyi tanıdığım ailemden biri kendini astı. Bankaya borçlandı, ödeyemedi diye. Ailesine bakamadığı için, işte bankaya borçlandığı için bir sürü insan hayatına son verdi. Çok acı. Yani normalde bir insan bence 8 saat çalışıyorsa günde güzel geçinebilmeli. Çoluğuyla çocuğuyla kimseye muhtaç olmadan geçinebilmeli. Ama Türkiye'de bir asgari ücretli nasıl olacak ya? Buradaki emeklilere bakıyorum. Bir de Türkiye'deki emeklilere bakıyorum. Buradaki emekliler mesela tertemiz giyiniyorlar, kafelerde oturuyorlar, işte tatilini yapabiliyorlar. Ama Türkiye'deki emekliler sürünüyorlar resmen ya. Ne kadar acı bir şey değil mi? Senelerce çalış, ülkeye vergi öde. Ondan sonra ama çok sefil bir hayat yaşa. Avrupa'daki Türklere de kızıyorum. Onlar da oy kullanıyorlar. Türkiye'deki insanların kaderlerini bir nevi burada yaşayan Türkler de belirliyor. Eğer orada yaşamıyorsan, oranın ekonomisiyle geçinmiyorsan, oranın zorluklarını yaşamıyorsan burada oy kullanmayacaksın. Eleştirecek çok şey var da şimdi insanın da içi gidiyor ya. Yani kendi doğduğu yeri de böyle yerle bir etmek istemiyor ama maalesef çok eksiklikler var. Almanlar veya sizin gibi buradan gurbetçi olarak Türkiye'ye giden insanlar Türkiye eskisi gibi tercih ediyorlar mı? Birçok tanıdığım insan var mesela bu sene Yunanistan ya da İtalya'ya gitmeyi düşünüyorlar. İspanya'ya da zaten Almanların çoğu İspanya'da. Çünkü Türkiye gerçekten çok zorluyor. Hele tatil bölgeleri falan bir haftada 3-4 bin euroyu bırakıp geleceğiz. Almanlar Türkleri seviyor mu? Yaşlıları sevmiyordur. Onlar biraz farklı bakıyor ama gençleri seviyor bence. Melez çocuklar çok fazla var. Türk-Alman karışımı. Artık fark edemiyorsun yani Türk mü, Alman mı? Evleniyorlar artık birbirleriyle. Bir de artık Türkler de burada çok güzel meslekteler. Saygı duyulacak yerlerdeler. Bence seviyorlar. Çocuklar Alman kültürüne göre mi, Türk kültürüne göre mi daha ağırlıklı yetişiyorlar? Benim 4 çocuğum var. Kızım 25 yaşında. Tabii ki kültürümü öğrettim ama
3 yaşından beri onlar Almanların içinde. Yani ister istemez Almanların kültürünü de alıyorlar. Bence Alman kültürüne daha yakınlar. Ben hiç aklıma gelmezdi aslında. Bir gün kızımla böyle kuşak çatışması yaşayacağım. Bana gelen ters şeyler ona gelmiyordu. Ben kendimi modern sanıyordum ama ben de modern değilmişim. Onu özgür bıraktım. Kendisi zaten makine mühendisi. Onun haklarına saygı duyarak büyüttüm. Çok güzel yetiştirdi kendini. Onunla gurur duyuyorum. Almanya'da mı yaşamak, Türkiye'de mi yaşamak? Ben 18 yaşından beri buradayım. Ben yalnızdım. Ailem yoktu burada. Evlilik üzerine geldim buraya. Bir gün hep Türkiye'ye gitmenin hayalini yaşadım. Çocuklar büyüdü, okullarıydı, şuydu, buydu. Ben Türkiye'yi çok seviyorum ama dürüst olmak gerekirse Türkiye'de yaşayamam. Buradaki disipline alıştık ya. Mesela burada araba kullanmak çok rahat. Türkiye'de çok zorlanıyorum mesela. İnsanlar kurallara uymuyorlar. Burada mesela çok caydırıcı cezalar var ya. Mesela ben 30'luk yolda 30'a gitmeliyim. Ben biliyorum. Radar gelecek, işte ehliyetim gidecek, ehliyetsiz kalacağım, bir sürü para ödeyeceğim. Türkiye'de değil ama Türkiye'de bu insanlar neden bu kadar rahat suç işliyorlar, ben onu anlamıyorum. Dayıları vardır. Aynen, bir de o var, torpil olayı var, evet. Ben burada daha torpil olayını görmedim ya. Türkiye çok yoruyor insanı. İnsanların anlayışsızlığı yoruyor. Ben burada rahatlıkla birine merhaba, selam veriyorum herkese. Türkiye'de onu biraz zorlanıyorum. Yalnız başıma yaşadığım için bir kadın olarak dul kadın imajı oluyor. Burada hiç onu yaşamadım. Çok rahat sokaklarda gezebildim korkmadan yalnız başıma. Ama ben bunu Türkiye'de yapamam. Bir de insanlar çok agresif. Dayımın oğlu 26 yaşındaydı. 2 ay kalmıştı düğününe. Bir yerde bankta otururken, nişanlısıyla konuşurken, kendisi Kocaeli'nde, nişanlısı İstanbul'da. Biri geliyor yanına, çakmağını versene diyor. Bizimki de genç, hani ne biçim istiyorsun falan tarzında, işte sen tartışmaya giriyorlar. Nişanlısına diyor ki bizimki, diyor kapat diyor, bakalım bunun derdi ne diyor. Nişanlısı sonra haber alamayınca tedirgin oluyor. Haber veriyor, 14 yerinden bıçaklanıp öldürülüyor. Bir çakmak yüzünden o gencecik insan hayatını kaybetti. Bu olay Kocaeli'nde yaşandı. Ve ne oluyor biliyor musunuz? O insan güvenlik görevlisi. Bu insan hiç mi psikolojik testlerden geçmiyor? Öldüren kişi güvenlik görevlisi. Evet. Şöyle bir şey de var. İnsanları çok ayırdılar. Mesela Ahmet Kaya'yı düşünüyorum, değil mi? Yani adam sadece bir Kürtçe türkü söyleyeceğim dedi, ülke ayağa kalktı ya. İnsanların tahammülü yok. Birçok insan düşüncesini belirtti diye sosyal platformlarda paylaştığı için şu an Türkiye'ye gidemiyorlar. Böyle bir korku da saldılar insanlara, biliyor musunuz? Yani biz Avrupa'da olmamıza rağmen biz bile korkar hale geldik. Düşüncelerimizi açık açık söyleyemiyoruz. Geçen bir akrabamla görüştüm. 8 sene Türkiye'ye gidemiyormuş, Alman vatandaşı. Niye? Baştaki için bir şeyler paylaştım. Düşünce özgürlüğü yok. Şöyle bir şey de var. Söylemlerle de bir şey olmuyor yani. İstediğimiz kadar burada eleştirelim. Bir ses olacak mı? Yok. Olmayacak. Burada mesela bir halk kalksa, bir şey protesto etse, devlet büyüklerinin mutlaka bir ses çıkar. Tabii. Ama Türkiye'de joplanacaksın, hapse gireceksin, ceza alacaksın, bitti gitti. O yüzden artık insanlar da bir şey yapmak istemiyor. Yıldırdılar. Ben Kürt asıllıyım. Hem Aleviyim hem Kürdüm. Annem Hanifi Türk, Azeri, babam Kürt Alevi. Alevi olarak okulda da bayağı bir mobbinge uğramıştım. Ben kendim çok özgüvensiz bir insanım. Biz hep öyle bir bastırıldık ki ailede şiddet. Eğitimde yanımda hoca çocukları dövüyordu ya. Düşünceni söyleyebilir misin rahat? Korkuyorsun öğretmenden. Camiye gittim, orada ben korktum. Evleniyorsun, eşin tarafından baskı görüyorsun. Öyle bir toplumda bir kız çocuğunun ne kadar özgüvenli yetişmesini bekliyor ki insanlar. Ortaokul hep Aleviydi. Oradan gelen çocuklar hep böyle Alevi çocuklarıydı. Mahalle okulundan çıktık, büyük liseye gireceğiz. Hemen din dersi öğretmeni dedi ki, adını vereyim, 15. Kolordu'dan gelenler dedi çıksınlar tahtaya. Biliyor işte, hepsi çıktı, şunu oku bunu oku. Ama ben biliyordum, ailemden de bir de din dersinden iyi not da almam lazım. Saklıyorduk, Alevi olduğumuzu saklıyorduk. Bu da çok kötü bir şey. Benim kızım Konyalı birini sevmişti. Düşün, çocuk burada doğma büyüme. Çocuğun babası da konsoloslukta noter. O bize olmaz oğlum, onlar Aleviler. Çocuk demiş ki biz sizin evinize gelirsek ailem yemek yemeyebilir. Neden? İşte etinizi nereden helal kesim mal. Yani düşünebilir, şaka gibi ya. Bunu bir de bu ülkede yapıyorlar ya. Ve noter okumuş kültürlü bir insan çocuklarını böyle yetiştiriyor. Ben asla çocuklarımı böyle yetiştirmedim. Çocuklarımı büyütürken dedim ki hiç kimse kimseden daha üstün değil.
Hiçbir ırk diğer ırktan daha üstün değil. Size bunu da söyleyeyim. Hiçbir dine inanmıyorum. Ama benim oğlum 5 vakit namazı kılıyor 4 senedir. Oğluma da dedim ki ben yetiştirdim. O sözde Müslümanlar gibi başka insanları hor görürsen en çok ben üzülürüm. Bana şey dedi, ben namaz kılarken çok huzurluyum ya dedi. Orada anladım. İçten yapıyor o çocuk. Yani diğer çocuklar gibi aileden görüp yapmadı. Peki sizi rahatsız ediyor mu bu durum? Hiç etmiyor. Tam tersi çok hoşuma gidiyor. Çünkü oğlum alkolü yok, günah olan her şeyden uzak. Sporcu, çok sporcu. Belki eskiden eğitimde veyahut mahalle baskısından kaynaklı çocuklar dövülüyordu. Ama Evet. bugün devlet eliyle dövülüyor. Maalesef yani Evet, aynen. protesto yapan gençler, Aynen. bunlar çok değerli gençler. Evet, Hapislere atılıyor. aynen. Hatta duyuyoruz yani bebek yaşta, çocuk yaşta hapislerde çocuklar var. Ya bunlar bir devletin yapacağı şeyler değil, yapmaması gereken Tabii. şeyler. Umarım bunlar hepsi bir gün düzelir ama İnşallah. yani zor görünüyor ama Evet. mutlu olmak lazım. Evet, aynen. Dinlere inanmıyorum dediniz. Evet, inanmıyorum. Oğlunuzun dindar olduğunu söylediniz. Evet, çok dindar. Ve dinin yaşamasından kaynaklı Hı hı. o haliyle oğlunuzu güzel ahlaklı görüp sevdiğinizi Evet, söylediniz. evet. Dolayısıyla bir anlamda Hı. din de demek ki güzel yaşandığı vakit insana güzel ahlak verebiliyor. Bence din güzel, yani gerçek anlamda şey yaparsa güzel ahlaklı değil mi? Benim evlendiğim kişi de çok dindar bir aileden gelmişti. Alevi değildi yani. Alevi değildi. Ben o zamanlar 17 yaşındaydım. Memlekete götürdüler. Konuşamıyordum. İşte kadınlar konuşmuyordu. Nişanlım hakkında bahsedeceğim. İsmini verme, ayıp. Şimdi ben ondan bahsedeceğim ya, nasıl bahsedeceğim, oğlum mu diyeceğim, o diyorum, bu diyorum. En son artık dayanamadım. Dedim ki bak baba dedim, bu masa, bu sandalye, bu işte şapka, bunun adı da bu. Yok kızım ayıptır falan diyordu. Şu da çok kötü bir şey. Erkekler önce yiyip içerdi. Kadınlar da kalırsa sonradan işte çok zoruma gidiyordu. Geçici bir süre olduğu için onlara uymak zorunda kaldım. Başörtü bile taktım. İçlerindeyken şunu fark ettim ya, hiç kadının değeri yok ya. Kadınlar konuşamıyor, kapatıyorlar ağızlarını. Aslında bu dinle alakalı değil, ben biliyorum bu dinle alakalı değil. İnsanlar ne hale getirmişler dini. Hani biri demiş ya, ben önce kitabı Kur'an'ı tanıdım. Ama önce Müslümanları tanısaydım bu dini kabul etmezdim. Gerçekten dinle hiç alakası olmayan bir sürü örf adetler. Cat Steven'ın söylediği şey. Artık eskisi gibi değil. Sunni kesimde kız çocuklarına önem gösteriyor. Görüyorum türbanlı doktorlar. Hani güzel, hoşuma gidiyor. Ben Arapça mesela bütün duaları, sureleri biliyorum ama hiç anlamını bilmiyorum. Benim aklımdan her şey gider ama Nas suresi gitmez. Kuleyzu bir Rabbi Naz, Meliki Naz, İlahi Naz, Mişel Vesvesila Naz, Ellezi Vesvesi Fi Südür Naz, Minel Cinnet ve Naz. Dua ezberlemek kolay. Bilmek kolay ama ne anlama geldiğini bilmiyorum ki ben. Anlamıyla ne demek istiyor? Ben gayet güzel yaşamaya çalışıyorum. Nasıl? Eline, diline, beline sahip ol felsefesiyle de yaşıyorum. Kimsenin malında gözüm yok. İftira zordur ya, atmam işte ya da namussuzluk yapmamaya çalışıyorum. Bu benim aslında kendi fıtratımda var. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Frankfurt'tayız. Evet. Daha gezelim diyorduk ama herhalde soracağımız bütün soruları Filiz Hanım'a sorduk. Evet. Duyacağımız çoğu şeyi de duyduğumuzdan dolayı programı daha fazla uzatmıyoruz. Ve burada bitiriyoruz. Dünya alem hoşça kalın. Hoşçakalın.